hoş geldiniz. 72 saatlik yolculuğa değdi mi? Bakın nerelere geldik. Bir de Burçin'e bir sürprizim var. Aslında onu ondan oraya götürüyorum. Acaba nedir? İtiraf edeyim, ben buraları önceden bilmiyordum. Filipinlileri çok sevdim. 700, 800, 900, 1000 liraya odalar var. What do you know about Turkey? I saw a movie, or Şu manzaraya bakar mısın? Sizlere iyi seyirler, bize de harika bir Filipinler gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. İnsan hayatı boyunca hayalleri peşinde koşmalı. Boşuna bu hesabın ismini bir hayalin peşinde koymadık. Bundan yaklaşık 11 sene önce blog yazmaya başlamıştım ve ondan 2 sene önce falan da ilk Filipinlere gelmiştim. O zaman bırakın buraların nasıl bir yer olduğunu, emin olun birçoğumuz, ben de dahil, haritada bile yerini bilmezdim. Çocukluğumuzda izlediğimiz filmler, diziler ya da üniversite hayatındaki o dergiler bana ilham olmuştu. Düşünün, bundan 10 küsür yıl önce geldiğim yerlere tekrar gidiyorum. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Filipinler ayağına hoş geldiniz. Sizleri öyle güzel yerlere götüreceğim ki dünyada 115 farklı ülkeye gittikten sonra birçok seyahat otoritesine hak verdiğim Filipinlere gidiyoruz. 7000'den fazla adası olan bu muhteşem tabiatı sizlere göstermek için sabırsızlanıyorum. Deniz, kum, güneş, şahane karstik yapılar, adalar, tatlı insanlar. Benim dünyada gördüğüm tatil için en iyi yerlerden bir tanesini sizlere göstereceğim. Dostlar, gezimiz birazdan kaldığı yerden devam edecek. Ama önce kısa bir şey göstermek istiyorum. Bayram geliyor ve dürüst olayım, böyle manzaraları sadece izlemek değil, yaşamak da lazım. Ama işin en zor kısmı ne? Uyguna uçak bileti bulup, oteli ayarlayıp, fiyatları karşılaştırıp hangi kampanya daha uyguna geliyor diye karar vermek. Hepsiyle tek tek uğraşmak. İşte bunları en kolay şekilde en uygun.com ile halledebilirsiniz. Bayram tarihlerini seçiyorsunuz. Uçak, otel, araç, otobüs hepsi tek uygulamada. Hatta şu anda bayram fırsatları var. Bu bayram nereye gitsek diyorsanız hemen açıklama kısmındaki en uygun mobil uygulamasını indirin ve planlarınızı yapın. Detayları da zaten açıklamaya bıraktım. En uyguna bu videoya sponsor olduğu için teşekkür ediyorum. Şimdi kaldığımız yerden gezimize devam edelim. Vietnam'dan Halong Bay'den önceki bölümde sizlere anlattığım şahane yerlerden yola çıktık. 30 saattir yollardayız. Gözler çökecek, vücut yorulacak ama her şeye rağmen ne diyordum ben size bu yolculuklarda? Yüzler gülecek. 7000'den fazla ada içerisinde en çok sevilen yerlerden bir tanesi olarak biliniyor. Birazdan gideceğimiz Palawan Adası'nın El Nido kasabası. El Nido'ya direkt uçak bulamadık. O yüzden ada çok büyük. Ortasına ineceğiz. Sonra 4 saat yolculukla El Nido kasabasına gideceğiz. Ve burası filmlere konu olmuş bir yer. Yani sonuna kadar izleyin. Yaklaşık 3-4 bölümde yaparım. Muhtemelen Filipinler'den ve çok eminim seneye birçoğunuz buraya gelmek isteyeceksiniz o güzellikleri gördükten sonra. Ve bizden, Türklerden vize istemiyor. Elimizi kolumuzu sallayarak girebiliyoruz ülkeye ve sadece barış formu dolduruyoruz. Hepsi bu. Heyecanımız yerinde. Şahane yerler göreceğiz. O yüzden dostlarım, çok güzel rüyalar aleminde denizler, köyler, kasabalar, ormanlar göreceğiz. Sizlere iyi seyirler, bize de harika bir Filipinler gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Heyecanlı mıyız Burçin Hanım? Heyecanlıyız. Vay be, benim yıllar önce gittiğim yerlere beraber gideceğiz. Vietnam'dan yola çıktık. Çok güzel bir yolculuk başlıyor. 1 saat kadar uçacağız. Şu an Manila'dayız. Ülkenin başkenti burası. Hiç bu kadar gürültülü havalimanı görmemiştim. Yani Hindistan'ı geçti burası. Şimdi birazdan uçağa bineceğiz ama ben size her zaman ne diyorum dünya turlarımda? Benim asıl amacım sizlere balık yemeyi değil, balık tutmayı öğretmek. Google'a Filipinler yazsanız ya da Filipinler gezisi yazsanız bilin bakalım kimin yazıları çıkıyor. Yıllar önce gelmişim, oraları anlatmışım size, bir de blog yazılarına yazmışım. Hala benim yazılarım okunuyor. O yüzden buralarla ilgili birçok yazı yazarken araştırmalarım olmuş. Hatta burada 10-15 farklı adaya gitmiştim. Bunların içerisinde en çok bilinenler Cebu, Palawan, Bohol ve özellikle Boracay'dır. Hepsinde bulundum. Hepsi muhteşem. Hepsinin yeri çok farklıydı bende. Ve burada uçak konusunda çok rahat bir şekilde her yere ulaşabildiğimiz için başkent Manila'ya geldik. Burası ana onların merkezi.
Ve ülkenin başkenti Manila olsa da en kalabalık şehri Quezon City adında bir yer. Ve burada adalar arasında ulaşım yapmak pek de kolay değil. Yeri geliyor pırpırlı uçak buluyorsunuz, yeri geliyor normal motorlu uçak buluyorsunuz. Ama fiyatlar bir anda yükselebiliyor. O yüzden özellikle buranın en yoğun dönemi olan Ocak, Şubat, Mart'ta gelecekseniz çok önceden biletlerinizi almanızı öneririm. Türkler Filipinlere nasıl gelir? Biraz da ondan bahsetmek lazım değil mi? Çünkü en pahalı kısmı bu. Türkiye'den yaklaşık 12 saat uzaklıkta 10.000 küsür kilometre mesafede bulunan bu küçük ülke gibi görünse de 120 milyon kişinin yaşadığı bir adalar topluluğu burası. Dünyada en çok adalarda yaşayan, ki bildiğim kadarıyla en fazla Endonezya'da 13 bin, 15 bin ada var yaklaşık kayalarla beraber ve oranın nüfusu 300 milyon civarında bir ada ülkesi burası. Buraya gelmek için Hong Kong'a gelebilirsiniz, vize yok. Tayvan'a gelebilirsiniz, vize yok. Vietnam'a gelebilirsiniz, online vize var. Ya da direkt Manila'ya da uçabilirsiniz. Bu biraz daha pahalı olur. Genelde de Körfez ülkelerinden uçmak daha uygun olur. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Ana üs Manila'ya geldikten sonra adalara götüreceğim dedim ya size. Bu adalara giderken de bilmeniz gereken en önemli şey karayolu yok ya da tren yolu yok. Her şey denizden ya da havadan olmak zorunda. O kadar büyük bir aslında adalar ülkesi ki burası. En güneyinden en kuzeyine hani tekneyle gitmeye çalışsanız haftalar sürüyor. Çünkü aşağısı Papua Yeni Gine, yukarısı Çin Denizi, batıda Brunei, işte Endonezya var. Yani o yüzden buralara geldiğinizde çok iyi plan yapmanız lazım. Öyle otostopla bir yere gideyim gibi bir imkanınız olmuyor. İşte şu anda daha önceden birçok kez de geldiğim Filipinler Manila kentindeyim ve devasa havalimanları var. Burada 3 tane farklı terminal var. Bu iç hatlar terminalinden birazdan 1 saatlik yolculukta daha da aşağıya, ekvatora yaklaşmaya başlayacağız. Ve daha da hava sıcak olacak. Yani sizler şu an kışı yaşarken, aslında tam kış değil, kış bitmek üzere. Ben tam tarihleri söylemiyorum gezerken çünkü yayınlanma süreleri oluyor videoların. Bizler burada güzel yaz mevsimini yaşayabiliyoruz. Böyle tertemiz bir havalimanının içindeyim. Filipinler de çok gelişiyor. Amerika'nın arka mahallelerinden biridir. Herkes çatır çatır İngilizce konuşur. Aynı zamanda köklerinde İspanyol karışımı da vardır. Bunları ilerleyen bölümde anlatırım. Çünkü bu bölümümüzün amacı birazcık Filipinleri gezerken nasıl planlar yaptığımızı, bilmeniz gerekenleri sizlere anlatmak. İleride derya denizde kayboluruz. Bir de Burçin'e bir sürprizim var. Bu bölümde değil de belki bir sonraki bölümde o sürprizi de yapacağım. Aslında onu ondan oraya götürüyorum. Benim için çok böyle özel bir yer. O da görsün istiyorum. O sürprizi de orada yapacağım bakalım. Acaba nedir? Hadi bakalım uçağa doğru gidiyorum. Yolculuğumuz başlasın. Burada 2 tane ana hava yolu şirketi var. Filipin Hava Yolları ve Air Asia. Air Asia biraz daha bizim Pegasus gibi. Filipin Hava Yolları da Türk Hava Yolları'yla tabii ki yarışamaz ama buranın işte iyi hava yolu şirketlerinden bir tanesi olarak biliniyor. İşte bu adaların neredeyse hepsine bu 2 tane havayolu şirketiyle gidiyorsunuz. Dediğim gibi önceden biletlerinizi aldığınızda da böyle 50 dolara, 100 dolara en fazla rahatça adalar arasında ulaşım sağlıyorsunuz. Ama bu havalimanı kadar gürültülü hiçbir yer görmedim. Hiç susmadı. O kadar zor çektim ki şu videoyu. Yazık ya, başım şişti. O yüzden hadi artık sakin sakin şu uçağımıza binelim ve adalarımıza yolculuğumuz başlasın. İyi seyirler. Video başlıyor. Beğenmeyi, iyi yolculuklar dileklerinizi, aklınızda varsa soruları, seviyorsanız sevginizi, sevmiyorsanız asla nefretinizi. Şaka maka yorumlara yazın dostlar. Hani elimden geldikçe de yorumlara bakmaya çalışıyorum. Oradan sizi yönlendiririm. Zaten ben bu gezimin tüm detaylarını yine açıklamaya koyacağım. Haydi bakalım uçağa yavaştan geçelim. Bay bay. Ne sıcakkanlı insanlarsınız ya. Geldik. Filipinlerin ünlü adasındayız. Vay be, yolculuk çok güzeldi. Şimdi aşağılara inmeye başladık. Bu ada çok büyük dedim ya. Bizi ortasında indirdi ama
Aslında Elnido'da da küçük bir havalimanı var ama uçak bileti bulmak çok zor. O yüzden burayı anca bulabildik. Bir adaya geldiğinizi hem havalimanının tatlılığından hem de sıcaklıktan anlayabiliyorsunuz. Keşke gündüz gelseydik, bir uçak yoktu. Ben size yol manzaralarını da gösterirdim ama arka planda en azından detaylarda görürsünüz. Zaten drone'umuz da var. Önümüzdeki günlerde bolca güzel manzaralar adaların olduğu yerlerden çekeceğiz. Burada var ya harika maviler göreceğiz. Bu geldiğimiz liman oldukça sakin. Böyle 2 tane 3 tane bagaj alacak yeri var. Hatta bir kısmı bile bakın karanlık. Ada ama böyle olmayacak. Gayet hareketli olacak. Bagajları alalım. Artık tam olarak ülkeye girişe başlarız. Aynı zamanda adaya da. Böyle yerler göreceğiz. Harika plajlar olacak ve burada çok tek özel buraya ait tekneler var. Resifler zarar görmesin diye. Çünkü dünyada en iyi korunan resiflerin büyük bir çoğunluğu bu coğrafyada oluyor. Hatta buranın doğusunda Palau diye yerler var. Adalar bölgesi. Ben de oraya çok gitmek istiyorum. Lakin bu sene artık oralara gidemeyiz. Vaktimiz yetmez. Dedim ki ya Deniz, o kadar dünyayı geziyorsun. İnsanlara bilgiler anlatıyorsun. Tecrübelerini aktarıyorsun. Ben dedim günümüzün teknolojisine danış. ChatGPT'ye şunu sordum. Filipinlerin en güzel yeri neresi dedim. Eline cevabını verdi. Yani yapay zeka bile beni destekler nitelikte. O yüzden bu manzaraları görünce direkt heyecanlandık. Bagajlarımızı aldık. Bugün El Nido'ya gidemeyiz. Bugün adanın merkezinde kalacağız. Çünkü adanın en yukarısından aşağısına gitmek 8 saat sürüyor. Yani bildiğiniz küçük bir ülke gibi. O yüzden Puerto Princesa'da merkezde kalıp biraz dolaşırız. Akşam zaman geçiririz. Fark ettiyseniz size de böyle biraz İspanyolca edaları vermiştir Puerto Princesa ismi. Çünkü zamanında buralar 300-400 sene boyunca İspanyolların yönetildiği bir bölge. Hepsini anlatacağım. Kardeşlerim, sevgili Romalılar, size bir şey göstereceğim. Çok şok olduk çünkü. Aylardır yoldayız. 3 ay olacak. Şimdi bak, ada böyle demiştim ya, El Nido yukarıda. Biz şu taraftan geldik. Manila'dan aşağı indik dedim ya. Odanın tam ortasındayız. En büyük kentindeyiz. Otel fiyatlarını gösterelim. Girelim. Ben bunları açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız. 700, 800, 900, 1000 liraya odalar var. Kaç aydır geziyoruz. Gördüğümüz en uygun otel fiyatları burada olabilir. Konaklamayı bile almadık. Canlı canlı görüyorsunuz. Buradan bir yer alacağız, kalacağız. Merkezde olsun. Yemek yiyeceğimiz yerlere yakın olsun istiyoruz. Kararı veririz birazdan. Çok uygun olduğu için sizlere de göstermek istedim. Yani hala günümüzde 30 dolara 2 kişi böyle adalarda otelde kalabiliyorsun. Vay be. Ya Allah'ım 5 dolara merkezde otele götürüyorlar. Thank you brother. Çok sıcakkanlı insanlar, ilk izlerim. Zaten vay be. Deniz demişti ki 10 dolara götürürse binelim demişti. Adam 5 dolar deyince Deniz şok geçirdi. Tabii üstünde bahşiş veririz, önemli değil ama yani çok ilginç. Turko, Türkiye, İstanbul. Yeah, I know that. What do you know about Türkiye? Because everything here in the Philippines, you know, every country we know. Yeah, it's international, huh? Yeah. Yeah. What do you know about Türkiye? Because I saw a movie, you know, or A movie, like you know. news. Uh-huh. So some of them have Ha, you just seen it in television. yes in the movie. television, also in the YouTube or Facebook, you know. Vay be. Yeah. Ya işte abi, dünyanın geldiği yer, herkes YouTube, Facebook, herkes sosyal medya, çatır çatır. Ya yaşlı gözü görmeyen dayıları vardı Vietnam'da, TikTok'ta kaydırmaktan bir hale oldu. Dünya çok ilginç bir yere gitti ve iddia ediyorum 3 aydır geziyoruz, bir dünya ülke gördük. Konuşan, en iyi İngilizce konuşan ülke. Kesinlikle. Değil mi? Çatır çatır. Yani ben bildiğim dili unuttum ya. Hatta uçakta You're İngilizce anons you're a yapıldıktan Muslim, sonra sir, right? Yes, we are Muslim. Because that's a Muslim. Muslim country, yeah, exactly. Many Muslims in Philippines, right? Yeah. Çünkü şeyden dolayı, Malezya'dan dolayı daha çok. Uçakta insanlar İngilizce konuşuyor. Anonslar da İngilizce, tek dil. Başka dil yok. Evet, anonsta kendi dillerini söylemediler bile. Sadece İngilizce anons yaptılar. Aslında Amerika'nın da özellikle 2. Dünya Savaşı'nda da üstlerinden bir tanesi. O kısmı bak yine söylüyorum. Bu tamamen yolculuk videosu. Onlara sonra değineceğiz. O yüzden ne yapıyoruz? Bildirimleri açıyoruz. Canavar gibi videolarımız geliyor. Otele yerleşelim. Bu çocuklar 40 saat olacak artık 30. Bende matematik de gitti. Bir güzel yemek yiyelim. Keyifli bir akşam geçirelim. Yarın da bu kısmını zaten beraber gezeceğiz. Odaya yerleştik mi? Türkçe gitti bende. Acıkmaya başlamışım ben. Mantıklı cümle kuramıyorum. Odamıza yerleşeceğiz şimdi. Böyle gayet temiz bir otelde kalıyoruz. Alt katları falan çekmedik ama ilk izlenimler gayet güzel. Kaç paraydı ya? 50 dolar bile değildi değil mi? Yani biz biraz pahalı yer tuttuk. Yoksa neler vardı? Evet, çok ilginçti. Thank you very much.
Gelin göstereyim odayı da, hani gelirseniz nasıl yerlerde kalırsınız, en azından bir ön izleniminiz olsun. Bakın böyle size ait bir oda. Şurada duş, tuvalet ve en önemlisi rutubet kokmuyor ve gayet temiz. Çok bir şey beklemiyoruz çünkü hani burada sadece kalıp yarın yola devam edeceğiz çünkü. Thank you very much baba. Thank you. Burada birçok mekan akşam 9'da kapanıyor. Restoran bulamadık. O yüzden hamburger falan yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kola falan da söyledik. Patates derken 300 peso ödeyeceğim buna kişi başı. Ve 1 dolar da 60 pesoları. Az önce bankadan para çektim. Bu şekilde binlik verdi daha çok. Yine kuşe kağıda benziyor paraları da. Bu da yaklaşık olarak 15 dolar. Yani genelde böyle taksidir, tuktuktur vesaire öyle şeylere binerken ihtiyacınız oluyor. Çünkü çoğu yerde Filipinler'de ödeme sistemlerinin neredeyse hepsi çalışıyor. Kredi kartlarının neredeyse hepsini kullanabiliyorsunuz. O yüzden hiç zorlanmazsınız. Gerçekten bugün hani enerjimi çok yüksek tutmaya çalışıyorum ama çok yorucuydum. Bir enerjiyi alalım, sonra bakarız etrafa ne var ne yok. Allah'ım buradan sana en büyük dualarımdan biri gelsin. Kimseyi aşıkla imtihan etme. Gerçekten bir ara görüntü gitti. Türkçeyi falan unutmuştum. Karnımız doydu, enerjimizi de aldık. Buranın akşam en ünlü yerlerinden birine götüreceğim sizi. Buradaki motorlar bu şekilde. İçine biniyorsunuz. Hani şeyin vardı ya, Kemal Sunal'ın bir tane postacı mıydı? Bir tane film vardı. Orada da bir sahne vardır. O usul üstü kapalı oluyor. Çünkü burası özellikle Nisan'dan sonra yağmur ve tayfun dönemleri başlıyor. Hatta şu anda bile yağabilir yani. Şaşırabilirsiniz. Çünkü tropikal bir coğrafya sonuçta. Bu bizi merkeze götürecek. Sadece 1,5 dolar vereceğiz. Hadi bakalım. Doktor civadım. Doktor civadım. De garaj hava çalıştı. Allah. Filipinlere hoş geldiniz. Buralarda gece yapacak çok bir şey yok. Çünkü dediğim gibi burası sadece uçak için kullanılan bir merkez. Bir de çok ünlü bir mağaraları var. Ben ona daha önceden gittim. Ama bu gezide gider miyiz? Bakacağız artık. Baktık, dedik ki insanlar akşam ne yapıyor? Kordon var. Oralara gidip dolaşmak lazım. Şöyle bir gece pazarına geldik. Allah'ım, burada da tavuk ayağı yiyorlarmış Burçin. Bu sefer soslanmış tavuk ayağı. Yani bizim dışımızda herhalde tavuk ayağı ihracatı yapan ülkelerin başında geliyor Türkiye. Şöyle çok güzel bir tezgahımız var. Tavuk ayaklarımız. Bak toynaksız ama toynakları alınmış. Burada what is this? Chicken. Inside. Ha, bağırsak. Tavuk bağırsağı. Izgarası çok iyi olur. Bunu yemeden Filipinler'den ayrılmayın. Gel Burçin. Ne kokusu olduğunu inanın ben de çözemedim. Lakin şunu da söyleyebilirim sizlere. Filipinler fakir bir coğrafya, yoksul bir coğrafya. İnsanların büyük bir çoğunluğu günde 2-3 dolara çalışmaya, yaşamaya çalışıyorlar. O yüzden mesela ana yollarda çok güzel yollar görseniz de ara yollarında kadar böyle çok kötüdür. İnsanlar tenekeden evlerde yaşarlar. Buranın güneyinde hala işte Malezya sınırının altında Papua Yeni Gine'de insanlar elinde mızrak, altında yaprakla yaşarlar. O yüzden hani Filipinlerin birçok lüks tarafı vardır. Bir de gerçek Filipinler tarafı vardır. O yüzden mesela normal bütçeli yaşayan, yaşam mücadelesi veren insanların akşam yemeklerini, öğünlerini yedikleri yemekler onlar. Yani biz az önce burger yedik. İnsanlar pilav yiyordu aynı yerde. Yani o yüzden bu coğrafyaların makus kaderi ne yazık ki bu ikilemler dünyası aslında. Tam şimdi kordon kısmına geldik. Thank you very much. We are full. Maybe tomorrow. Bu kardeşimizle restorana dikkat çekmek için ilginç kıyafetler giymiş. Dondurmacı ne var? Hay, şurada bir canlı müzik sesi duyduk. Zaten bir elin 5 parmağına geçmiyor mekanlar. Evet, burası canlı müzik mekanı. Obayı buraya kurabiliriz. Bu akşam burada biraz canlı müzik dinler. Sonra uyumaya gider, dinlenir. Yarın kaldığımız yerden inşallah dostlar devam ederiz. Videoya hemen konuşarak başlamak istemiyorum. 72 saatlik yolculuğa değdi mi? Bakın nerelere geldik. Bakın nerelere geldik. Bir yanımızda da böyle çok güzel dağlar ki burası hiç sevmeyeceğiniz bir yer. El Nido'dayız.
asıl adalarını görmek, hayran olmak, bayılmak için geldik. Gerçekten hani son yıllarda bir yere ulaşmak için bu kadar uğraştığımı hatırlamıyorum. Vietnam'dan önce Hanoi'ye uç. Hanoi'den kaç saat gece bekle uçağı. Ondan sonra sabah 8'de git Manila'ya. Manila'dan akşam 7'de bir daha uçağa bin. Sonra gece Puerto Princesa'ya gel. Uyu. Ertesi gün akşamüstü yola çık. Yaklaşık olarak 5,5 saatte arabayla, minivanle daha doğrusu buraya ulaş ve sonunda El Nido'dayız. Yani sadece arabayla gittiğimiz şu mesafede bile Fethiye'den Ankara'ya gidebilirdik. Böyle adam olur kardeşim diyorsunuz çünkü bu ada 434 kilometre uzunluğunda ve bir ucundan en sonuna gitmek 8-9 saat sürüyor demiştim ya. Bizzat onda yaşamış olduk. Şimdi burası El Nido adındaki aslında kasaba, merkez noktası ve birçok tekne buradan adalara günübirlik turlar yapıyor. Kasaba daha çok derme çatma tenekelerden oluşuyor. Ama şuralara falan yeni oteller de yapmışlar. O plaj kısmına falan. Size bunların hepsini anlatacağım. Ama çok açım. Artık hani midem sırtıma değmeye başladı. Onu hissediyorum. Önce bir yemek yiyelim. Hem de kasabayı beraber gezelim. Hadi gelin. Kaldığımız otelin lobisini görüyorsunuz. Merhaba, tanışıyor muyuz? Merhabalar. Ne yapıyorsun Burçin? Ne yapayım? Seni bekliyordum. Ben çok yorulmuşum. 72 saat sonrasında ne hissettin bu yolculukta? Sabah Deniz şeyin şakasını yapıyor. Kavimler göçü bile bu kadar sürmemiştir diyor. Gerçekten öyleydi. 3 gündür yani en son dün saatleri falan sayıyorduk. O kadar kötü durumdaydık. Odaya geldiğimizde zaten hani gözümüz saniyesine kapandı. Çok zorlu bir yolculuktu. Ama geldiğimizde bence değecek çünkü çok güzel yerler var. O yüzden bir de Burçin'den duymuş olun dedim. Yani bu yolculuklar zordur ama anıları en güzeli bunların olur. Çünkü sizi rüya gibi yerlere götürürler ve en son dersin ki eve döndüğünde böyle ayağını uzatırsın. Ya ben ne yaşadım, rüya mıydı, o hissiyatına kaptırır insanı. Hadi sokaklara çıkalım, gelin bakalım. Aslında bu kadar virane sokakların olduğu bir bölgedeyiz. Yani çok lüks bir turizm yeri değil burası Filipinlerin. Ama herkes buraya o bahsettiğim adalara ulaşım için aktarma noktası amacıyla aslında geliyorlar. Biz de şimdi önce thank you brother. Bunlar da işte tricycle dedikleri bildiğiniz hani yanında motoru olan ada içindeki ulaşım aletleriydi. Ama çok gürültülü. Günlerdir çamaşır yıkatmamıştık. Hemen otelin yanında da böyle bir yer var. Soralım bakalım nasıl yıkıyorlarmış, öğrenelim. Temiz görünüyor. Böyle kilo usulü oluyor. 3,5 kiloymuş. Şu Asya'da var ya hani birazcık daha fazla para vererek çözemeyeceğiniz olay çok az neredeyse. 24 saat açık bir çamaşırhane görüyorsunuz. Normalde 1 kilo yıkama, bak şurada yazıyor, 90 pesoymuş. Bu da yaklaşık olarak 1,5 dolara geliyor. Para değil ya. Ha ekspres olsun derseniz 2,5 dolar mesela. Onu da 2 saatte yıkıyorlar, kurutuyorlar, katlıyorlar. O yüzden bu konuda da çok iyidir. Canlı canlı burada da görmüş oldunuz. Bu çocuklar bir şey yesin artık değil mi? Şurada bir restoran bulduk. Bay bay. Güzel bir şeyler yiyelim. Bir enerjiyi alalım bakalım. Bak şu mekan güzeldi. Ben az önce gördüm fotoğraflarını. Bakalım. Oturacak yer yok. Ben bundan 10 sene önce geldiğimde buralar tabiri caizse dutluktu. Yani bir tane iki tane restoran, bir iki tane kafe ya da market vardı. Şimdi her şey var. Ya dünya o kadar hızlı değişmiş ki 10 yılda artık bir yere gitmek, bir şey bulamamak diye bir şey kalmamış tabiri caizse. Ve adada bu kadar aslında izbe uzak bir yerde bile bagel'ına kadar yapıyorlar. Ve fiyatları genelde 300 peso oluyor yani 5 dolar. 5 dolara karnınızı doyurabiliyorsunuz. Böyle bir yerde şimdi kahvaltımızı yapacağız. Adalara kadar gelir de bu çocuklar motor kiralamadan gezer mi? Tabii ki motorla gezeceğiz. Bir motor kiraladık. Günlük 8-10 dolara denk geliyor. 3-4 günlük kiraladık ama muhtemelen zaten 2 gün adalara gideceğimiz için turlarla ben biraz garantiyi oynadım. Böyle kasklarımızı da verdiler. Artık yavaştan adayı keşfetmeye başlayabiliriz. Hadi bakalım. Vallahi kasklar çok iyi. Burçin. Ne kadar zamandır atom karıncalar Filipinleri gezmeye hazır. Ne kadar zamandır motor kiralarız. İlk defa bu kadar temiz ve düzgün kask bulduk. Evet.
ve pembe buldum. Allah'ım sana şükürler olsun. O kadar derdimizin içinde pembe kask çok önemli bir detaydı bugün. Bak ayağımda hala izi var. Tayland'daki motor kazasından dolayı delik deşik olmuş. 45 gün hastanelik olmuştum. Yeter be Deniz, ne ağladım be. Dediğinizi duyar gibiyim ama travma. Ben de travma yarattı. O yüzden olabildiğince yeni motor, düzgün motor almaya çalışıyorum. Sıfır motor verdi bize. 10 dolara günlük. Diğerleri 7-8 dolardı ama olsun. İyisini aldık. Şimdi buranın en ünlü yerlerine gideceğiz. Bizim de ilk günümüz. Hadi bakalım. Gerçek El-Nido'yu görelim. Burçin sen yolda çeke çeke git de arkadaşlar da seyir keyfi yapsın. Sonuçta onlara da rehber olur. Başlıyoruz. İnsanlar nerelerde yaşıyor baksana. Aslında işte Filipinlerin gerçeği bu, biliyor musun? Hep tenekede yaşıyorlar. İşte merkezdeki sokaklar böyle arkadaşlar, bakın eskiden dedim yani ben geldiğimde buralar tuttuktu. Bunların hiçbiri yoktu. Bu kadar yüksek binalar yoktu. Bu kadar çok cadde yoktu. Ben dün gece biraz yürüyüş yaptım buralarda çünkü şaşırdım. Benim anılarımı da biraz tazelediğim bir gezi olduğu için çok değişmiş. Bak bu mesela Barlar Sokağı'ymış. Önceden bu caddede mesela hiçbir şey yoktu. Hatırlıyorum. Gece tıklım tıklımdı buradaki mekanlar. Daha çok buraya backpacker yani sırt çantalı gezginler, işte 20-25 yaşında genç çocuklar geliyor. Çünkü ucuz. Daha el değmemiş yerler. Birazcık daha eğlence de odaklı, deniz, kum, güneş tatili de odaklı. O yüzden çok tercih ediliyor. Ulaşması bu kadar zor olmasına rağmen. Filipinler'de de motor kiralamadık demeyiz. Motorla gezmediğimiz hiçbir tropikal ülke kalmasın. Hepimiz için geçerli. Herkes gezsin, herkes görsün. Birbirimizle paylaşalım, anlatalım. Dünya insanı olmak lazım. Aha trafiğe bak. ...38 dakikada geldik buraya merkezden. Daha önceden benim de gelmediğim yerler. Neden? Çünkü o zamanlar sırt çantalı gezen, gününe denk getirmeye çalışan bütçeleri insanlardık. Benim önceliğim adalara gitmekti ve notlarıma baktığımda birhayalimpeşinde.com'da da Filipinler yazılarımda A ve C turlarına katılmışım. Ben size onları bir sonraki bölümde anlatacağım. Buralara o yüzden gelememiştim. Günüm sayılı olduğu için. Bakalım dedikleri kadar var mıymış. Buranın ismi Nap Can diye geçiyor. Adanın en kuzeyindeyiz neredeyse. Plajlarıyla ünlü, böyle daha çok kokonat, palmiye ağaçlarının olduğu bir bölge. Yolda dikkatinizi çekmiştir sizlerin de. İnsanlar tenekelerde yaşıyorlar. Yani Filipinler, Güneydoğu Asya'da gördüğüm en yoksul ülkelerden biri olabilir. 120 milyon kişi yaşıyor yaklaşık olarak ve gelir adaletsizliği had safhada. Manila'da gecelik 1000 dolar oteller de görüyorsunuz. Burada günde 3 dolara yaşamaya çalışan insanları da. O yüzden ne yazık ki bunu yolda çok gördük. Hatta bazı artık yol tamamen topraktı. Taşların üzerinde geldik. Ama yine de bir şekilde gülmeye çalışan sıcakkanlı insanlar. Deniz falan da güzel görünüyor. De kokonat patlatırız birazdan. Buz gibi. Üf. Bizden kralı yok. Günlük 10 dolara mutlu olmak. Kum çok güzelmiş Burçin. Oo, şu manzaraya bak. Şu manzaraya bakar mısın? Gelirken böyle bir şey göreceğimizi tahmin etmemiştim. Ama hani o palmiye ağaçlarının, kokonat ağaçlarının görsel güzelliği şahane. Ve mis gibi kum da var. Gözünüzün alabildiği her yer Filipinler'de böyle. Drone'la da zaten göreceksiniz. Yalnız genel olarak da temizler bu arada. Fark ettin mi Burçin? Evet. Yani mesela o çöp yığınlarını görmüyorsun yol kenarlarında. Bu konuda bir bilinçlenmişler. Helal olsun. Gayet temiz bir kumun olduğu plaja geldik. Denizi de cam gibi. Ama burada hiç resifi yok. Tamamen kum. Ben de resiflerin olduğu yere dalmayı çok seviyorum. Çünkü rengarenk. Kumu her yerde görüyorsun. Lakin
Şu manzara müthişti. Bir kokonat içelim. Bir yandan da drone uçuralım hadi. Is it cold? Do you have cold one? Yes, sir. Okay, can we get one cold coconut? Can we sit here? Here, yeah. Bakın oturduk. Şöyle bir kokonat keyfi yapıyoruz. Ben bir yandan drone uçuruyorum. Arka planda emeklerimizi karşılığı olarak bir beğeni, bir yorum yatarsanız sevinirim bu ıscakta. Bir de Instagram bir hayalim peşinde de Reels'lar paylaşacağım. Gezi rehberleri ve hikayeler atacağım. Oradan da takip edin. Çünkü orada daha hızlı ve kısa şeyler paylaşıyorum. Burasını zahmetini bir bilseniz çok daha uzun zamanlar oluyor. O yüzden şu an böyle bir sıcak geçene kadar dinleniyoruz. Bir yandan da manzaranın keyfi harika. Baksana. Siz arka planda izliyorsunuz ama ben çekerken çok keyif aldım. Harika oteller de varmış burada ama çok uzak olduğu için ben tercih etmedim. Ama inanın bana hani daha şu ana kadar gördüklerimiz hiçbir şey. Bunlar hiçbir şey. Asıl adalarda çıldıracağız. Çığlık çığlığa olacağız inşallah. Çok güzel yollardan geçerek havalimanının hemen yanında ünlü Leo Beach adındaki bir plaj bölgesine geldik. Burada arada hani önceden gösterdiğim yerle bir şey fark ettim. 100 sene fark var. Burada daha kaliteli restoranlar, daha kaliteli mekanlar, oteller, tesisleşme dikkatimi çekti. Yollar zaten harikaydı. Sıcak asfalt falan dökülmüş. Bayağıdır görmemiştik. O yüzden bu El Nido kasabasının bölgesinin en iyi yerlerinden bir tanesindeyiz şimdi. Çok güzel arka planda mekanlar görüyorsunuz. Bir koku geldi burnuma. Burger kokusu. Bulursam orada güzel bir yemek yiyelim. Acıktık çünkü yavaştan. Harika bir yerdeyiz. Burayı da beraber hadi gelin keşfedelim. İtiraf edeyim ben buraları önceden bilmiyordum. Haberim yoktu. El Nido merkezde kalacağım ama burada kalırdım. Ne kadar güzel restoranlar, tertemiz bir ambiyans, hiç kokmuyor. Ve muhteşem palmiye ağaçları, kokonat ağaçları var. Restoranlar çok zengin. Merkezi tokatlar. Akşam size merkezi daha net göstereceğim. Aynı zamanda burada denize de girebiliyorsun. O yüzden buranın ben otelleri ne kadar açıklamaya bırakırım. Olur da bir gün El Nido'ya gelirseniz buralarda kalmanızı öneririm. Şöyle bir restoran bulduk. Yorumları falan da bayağı iyi. Bir karnımızı doyuralım. Burada genelde Güneydoğu Asya'daki ülkelerin hepsinde olduğu gibi zeytinyağı neredeyse hiçbir yerde bulamıyorsunuz. İtalyan restoranları hariç. Ve inanın bana sabah kahvaltısında noodle ve pilav yiyorlar. Akşam da noodle ve pilav yiyorlar. Öğlen de noodle ve pilav yiyorlar. Daha çok da onu işte balıkla, tavukla karıştırıyorlar. O yüzden yeme içme konusunda daha çok sizler ve bizler İtalyan mutfağının olduğu yerlere daha aşinayız ya da mangal görünce direkt gitmek gerekiyor. Ben yemek konusunda hassasım. Ben öyle çok işte virane yer göremem, rezillik çekemem diyorsanız sakın Filipinlere gelmeyin. Çünkü burası gelişmemiş bir ülke. Zorlanabilirsiniz. Onun yerine Mauritius, Seyşeller ki hala bence bize de çok yakın olmasına rağmen çok tercih edildiğini düşünmemem diyeyim ama bence harika bir ülke. Mısır'ın Şarm, Hurghada gibi yerleri. Maldivleri zaten söylemiyorum, bütçeniz yeterse çok iyi otellerde kalabilirsiniz. Biz ne yapalım backpackerlar olarak böyle bir yemekle bile mutlu olabiliyoruz. Bu bir başlangıç. Bildiğiniz zeytinyağlı, yanında da ekmekli karides yapmışlar. Ve bunun fiyatı sadece 6 dolar. 7 dolar mı ne? 10 dolar değil. Öyle söyleyeyim. Bu gezide yediğimiz en uygun yemekler sanırım hani Vietnam'ı da geçti burası. Gayet güzel. Ben bununla bile doyarım. Afiyet olsun Burçin. O makarnasını bekliyor. Böyle şeyleri çok sevmiyor. Var ya başlangıç çok güzeldi. Ana yemek de geldi böyle kocaman bir makarna deniz mahsulleriyle beraber. Keyfimize diyecek yok. Bir de fettuccine yaptırttık spagetti yerine. Bu bizi 2 gün götürür. Bakalım tadına. Ama ilk izlenimlerimi söyleyeyim mi? Bir dakika önce tadımı, yemeğimi yiyeyim. Hala bir şey anlatasım var. Sanki karnım tok da. Ev yapımı makarna. Filipinlileri çok sevdim. Gel sen de söyle yorumunu istersen. Yani bu insanların evet hiçbir şeyleri yok. Tenekelerde yaşıyorlar ama o kadar güler yüzlü, o kadar onurlu insanlar ki yani ilk izlenimimiz harika değil mi ya? Yani güler yüzlü herkes her yerde görebiliyoruz. Özellikle Asya bölgesinde çok fazla güler yüzlü insanlar var ama buradaki insanlar gerçekten çok samimiler. Yani böyle hani yalandan o turizmi gerçekleştirmek amaçlı gülmüyorlar. Gerçek manada gülüyorlar. Hissettin değil mi sen de? Evet. O yüzden
bizim yorumumuz şu anlık 5 yıldız. Hadi bakalım, afiyet olsun. Burçin'den onayı aldıysak doğrudur. Yemeğimizi yedik, karnımız doydu. Şimdi gün batımı saatlerinde buranın güzel manzaralarını izlemeye gidiyoruz. İnşallah yakalayabilirsem harika kareler göstereceğim sizlere. Bilmiyorum şu an ekranlarınızda nasıl bir kare görüyorsunuz ama canlısı film seti gibi. Böyle dağların içinden yavaş yavaş güneş süzülüyor. Sakin bir deniz. Tam bir altın saatlerin olduğu an. Yine şükretmek için harika bir seyahat oluyor. 3 aydır yaklaşık olarak yollardayız ama hep fark ettiğimiz şey şu oluyor arkadaşlar. Önemli olan gideceğiniz yerden çok yolculuğun kendisi. Yani varacağın yer belli bir yerden sonra seni heyecanlandırmıyor. O macera, o yolda olma tutkusu, o bedeninin, ruhunun o heyecanla, huzurla, merakla aslında kendini beslemesi çok daha kıymetli oluyor. Bütün bu yorgunluklara da değiyor. Ben bu kadar yapabildim. Web sitelerimde anlattım. Yüzlerce video çektim sizlere ilham olsun diye. Umarım sizler benim yaptıklarımdan daha iyisini yapar, daha iyi yerler görürsünüz. Böyle bir akşam üstünü yaşarken içimden geçenleri sizinle paylaşmak istedim. Akşam oldu. Bu adada neden bilmiyorum ama şu merkezi hiç geliştirmemişler. Yani o kadar güzel yerler gösterdim. Özellikle bundan önceki yer şahaneydi. Burası çok izle kalmış. Sanmayın ki sadece burası değil. Birazdan öyle sokaklar göstereceğim ki şaşıracaksınız. Yemek yemeye gidiyoruz. Böyle arabaların giremediği, tricycle dedikleri bu motorların girebildiği bir yerden gezimize başladık. Kaldırımlar bu halde. Buradan El Nido Belediye Başkanı'na söylüyorum. Lütfen istifa et. Beceremiyorsun bu işi. Olmamış. Hani kanalizasyon da kokuyor. Yemin ederim şuraya sadece görsem o adalara gitmekten bile vazgeçerdim. Ama o adaların hepsine gitmeye değecek, göreceksiniz. İnşallah bozulmamıştır bu arada. Yemek yemeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Artık şansımıza ne varsa güzel bir yemek yiyeceğiz. Hani demiştim ya, benim için anılarımın da canlanacağı yerdi burası diye. Blogdaki yazılarımı falan okudum, böyle baktım bir yandan da. Bir kere fiyatlar çok az değişmiş. Yani 10 sene önce 1000 pesoya gittiğiniz yer 1200 peso falan olmuş adalar turu. Ama mesela petrol çok artmış. Ona kadar yazmışım çünkü. Şu an bu son İran-Amerika savaşından beri burada da petrol $2 falan geçti. 2.2 şu anda. Ama genel olarak diğer fiyatlar öyle afaki artmamış. Ve ilginç olan bir şey daha söyleyeyim. Benim geldiğim yıllarda sadece bu cadde vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Ve şuradaki mekanlar vardı, soldaki. Anca o kadar yerler görebiliyordunuz. Şimdi ise her yerde ne mekanlar ne oteller yapılmış. Her yer çok hızlı değişmiş tabiri caizse. Küçük bir uyarıda da bulunalım. Biz buradan sonra Manila'ya geçeceğiz, başkente. Çünkü başka bir ülkeye geçeceğiz. Bilet yok. Bilet bulamıyorsun. Burada acenteler bildiğin çeteleşmiş. Online arama motorlarından aldırtmıyorlar. Acenteden alabiliyorsun. Neyse abi, aradık ettik. Bize demesin mi, aktarmalı olmasına rağmen Manila'ya giden uçak 2 kişi $700. Yani ne yapıyorsunuz ya? Ayıp dedim. Ülkeler ne kadar gelişmedikçe, ne kadar böyle ulaşım ağı kısıldıkça fiyatlar öyle patlar. Bunu Latin Amerika'da da görürsün, Afrika'da da görürsün, Filipinlerin adalarında da görüyorsun. Resmen tekelleştirmişler piyasayı. O yüzden biz de buradan sonra katırlarla Manila'ya kanoyla falan gideceğiz. Çok ayıp çünkü yaptıkları. Öyle size de bunu söylemek istedim. Buralara uçakla gelmek isterseniz önceden, çok önceden plan yapın. Bak burası da mesela Art Cafe diye geçiyordu. Tek Fransızlar işletiyordu, o zaman öyle hatırlıyorum. Yoğun olan yer burasıydı. Başka da yemek yiyecek bir yer bulamıyordunuz. Tıklım tıklım oluyordu ama günümüzde burası bomboş. O kadar kaymış buradaki merkez. Şok oldum ya, gerçekten çok şaşırdım. Hatta notlarımda da görmüşüm, pin de atmışım. Yemek yiyecek yer ararken buraya kadar yürümüştük.
Zaman değiştikçe buraların ilgisi, merkezi de birçok yerde olduğu gibi değişiyor. Yiyeceğimiz şey bu akşam ne? Tabii ki balık yiyeceğiz. Şurada bir mangalcı gördük. Direkt mis gibi kömürlü. Orada karnımızı doyuralım. Bakın burada aslında hayatlar çok zor. Gündüz değindiğim konuya da size bahsedeyim. Buradaki birçok insan ya balıkçı ya teknelerle tur düzenliyor. İşte ya otellerde çalışıyorlar ya da masaj salonlarında falan. Ara sokaklara bak. Böyle küçücük yerlerde yani hizmet vermeye çalışıyorlar. Şöyle genişliği 2 metre yok bile. Buralarda yaşıyorlar aynı zamanda evleri. Direkt böyle alt katı dükkan gibi kullanırlar. Üst katta uyurlar. Zaten evi sadece uyumak için kullanıyorlar. Bizim düşündüğümüz o ev olayı onlarda yok. Hani misafir odası, ona ayrı yemek masası falan. Asla öyle bir hayatları yok. Hi. Not now. Maybe later. Tomorrow. O yüzden bak solda da ev var mesela. Is this your home? No, yeah, not your. But this is home, right? Yes. Janet, they live in here. Burada böyle yerlerde yaşıyorlar. Ama tatlı insanlar. Ben insanlarını çok beğendim. Yine söylüyorum. Acım. Hadi gidelim Burçin yeter. Burada çok ilginç bir şey var. Akşam 9'dan sonra çoğu yer kapanıyor. Yani buna çok şaşırdım. Sonuçta bir adadayız ve gece restoranda çalışmak istemiyor. Ama çok şık bir fine dining restoran bulduk Barakude adında. Hemen böyle şehrin içerisinde bakın arka planda göstersin Burçin sizlere. Sevgili kameramanımız. Çok açız arkadaşlar, güzel bir yemek yiyeceğiz ama fiyatlar hani dışarıdakilere de çok aşırı afaki bir fark yok. Ama en azından içerisi daha nezih, çalışanlar daha nezih ve temiz. Biz dün bir yerde yemek yedik, yarıda bırakmak zorunda kalmıştık. O yüzden heyecanlıyız, güzel bir şeyler söyledik. İnşallah karnımız doyacak ve iyi bir yemek yiyeceğiz. Günaydınlar, enerji tavan. Çünkü dün akşam çok güzel bir yemeğimizi yedik. Vallahi 10 numaraydı. Azıcık pahalıydı ama olsun. En azından tertemiz, harika bir mekanda yemeklerimizi yedik. Erkenden uyuduk. Neden? Çünkü bugün işte sizi 10.000 küsür kilometre uzaklıktaki Filipinlerin dünyaca ünlü adalar bölgelerine götüreceğim. Asıl bildirimleri şimdi açın. Çünkü muhtemelen YouTube'da çok az Türkçe içerik olan yerler göreceksiniz dostlarım. Çok heyecanlıyım. Yani 7'de kalktım ama beni normalde bu kadar enerji dolu göremezsiniz. Çünkü benim bir sistemim vardır. Ben asla erken kalkmayı sevmem. Erken kalkmak dünyanın en saçma şeyi geliyor. Ta ki yolculuk yapmıyorsam. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi bakalım. Drone'u da aldık. O yüzden var ya harika manzaralar göreceksiniz. Bildirimleri açın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.